Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber severek tükettiğimiz ayva marmelatı tarifimi paylaşacağım. Burada aşağı yukarı 2 kilo kadar ayva var. Biraz küçük ayvalar. Bunların da reçeli gayet güzel olur. İçlerinde kurtlu, yaralı, bereli olan kısımlarını çıkaracağım. Doğradığım ve soyduğum ayvaların kararmaması için leğenime bir miktar su koydum. İçerisine de yarım limonun suyunu sıktım. Onu ilave ediyorum. Bir soyacak yardımıyla önce ayvamın kabuklarını soyacağım. Bu aparat da işimizi çok kolaylaştırıyor. Soyduğum ayvayı dörde böleceğim. İçerisindeki çekirdek ve sert kısmı çıkartıyorum. Çekirdek yuvasındaki çekirdekleri de alıyorum. Bunu da marmelatımıza renk vermesi için kullanacağım. Kararmaması için limonlu suyun içine atıyorum. Şu beyaz bölgeler çok sert oluyor. Onları mutlaka alalım. Soyacak yardımıyla çok hızlı ve seri bir şekilde ayvalarımızın soyma işlemi gerçekleşiyor. Bütün ayvalarımı hazırladım. Çay tabağına bir miktar da çekirdeklerinden koydum. Şöyle de bir çöpü çıktı. Çürük ve bereli olanlarını ayırdıktan sonra kabuklarını sirke yaparak değerlendirebilirsiniz. Ayva sirkesi çok güzel oluyor. Gribe de çok etkili bir koruyucu diyebilirim. Bu tarifi kanalımda var. İzleyip bakabilirsiniz. Bunları temizlenmesi için sudan geçireceğim. Ayvalarımı rende ile rendeleyeceğim. İsterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. O zaman işimiz daha kolay olur. Çok da kolay rendeleniyor. Rendelediğim ayvalarımı tencereme alacağım. Bunlar tenceremde dururken kararmamaları için de üzerine kapağını kapatıyorum. Tekrar geride kalanlarını rendeleyeceğim. Ayvalar dışarıda hava aldığı için kararıyorlar. Bütün ayvalarımı rendeledim. Hiç kararmadan rendelendiler. Bunu da tencereme ilave ediyorum. Tenceremi ocağa aldım. Üzerine gelinceye kadar su ilave ediyorum. Ayvalarımın bu suyla daha yumuşak olmalarını sağlayacağım. 6 su bardağı su koydum. Gayet güzel. Ocağımın altını açtım. Ayvalarım yumuşayıncaya kadar 10-15 dakika pişirmek istiyorum. Kapağını kapatırsam daha hızlı pişecektir. Taşmalar olmaması için arada kontrol edeceğim. Kaynamaya başlamış. Ayvalarımızı haşlamadan yaparsak marmelatımız sert olur. Ocağımı ortaya getiriyorum. En az bir 10-15 dakika aralığında pişmeye bırakıyorum. Daha hızlı pişmesi için tekrar kapağını kapatıyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Ayvalarım çok güzel pişiyor. 15 dakika oldu ocağa alalı. Bakıyorum. Çok güzel yumuşamışlar. Burada kabuklarıyla birlikte 2 kilo ayva vardır. Yedi su bardağı şeker koydum. İyi karıştırıyorum. Daha hızlı kaynaması için ocağımın altını harlı açıyorum. Marmelatımızın daha parlak olması için ve aynı zamanda da hiç köpüklenme olmaması için bir çay kaşığı tereyağı ekliyorum. İçerisine önceden ayırdığım ve yıkadığım ayva çekirdeklerimi koyuyorum.
marmelatımıza hem renk veriyor hem de yoğunlaşmasını sağlıyor. 5-6 tane karanfil koyuyorum. Bunları reçelimizi kavanozlara koyarken içerisinden alacağım. İsterseniz bir tülbente de sararak koyabilirsiniz. Elinizde varsa bir tane çubuk tarçın da koyabilirsiniz. Taşma olmaması için ocağımın altını da orta kısığa alıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Marmelatım 20 dakikadır kaynıyor. Renk almaya da başladı. Pişme süresi ocağımızın yanış şekline göre de değişecektir. Hiç üzerinden köpük almadım. Tereyağını koyunca köpükler aniden duruyorlar. Ara ara kontrol ettiğim ayva marmelatım gerçekten çok güzel renk aldı. Bakar mısınız? Yoğunluğu da gayet güzel. 1,5 saattir kaynıyor. Göz göz olunca olmuş demektir. Şekerlenme olmaması için yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Eğer limon suyunuz yoksa da bir çay kaşığı limon tuzu da kullanabilirsiniz. Biraz çekirdekleri fazla olduğundan nar gibi kızardılar. Bu halde 5 dakika daha kaynamaya bırakıyorum. Çok güzel renk aldı. Bakar mısınız? Suyu da yoğunlaştı. Bir miktar tabağıma alarak soğumuş halini de göstermek istiyorum. Bunu kenara alıyorum. 300 ml'lik kavanozlarıma kaynar kaynar dolduracağım. Reçel ya da marmelat yaparken şeker oranını çok düşük tutmayalım arkadaşlar. Yoksa reçelimiz çok fazla yoğun olmuyor. Pastalarda, kurabiyelerde, kahvaltılarda rahatlıkla kullanabileceğimiz bir marmelat. Kullanılmamış kapaklarımı kaynar sudan geçirdim. Soğumalarına izin vermeden hızlıca kapatacağım. Oturmaları için iyi de sıkıyorum. Kavanozlarımı ters çevirmeden vakumlanması için üzerlerini örterek en az bir 4-5 saat bekleteceğim. 4-5 saattir beklediğim ayva marmelatlarımın üzerini açıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi konserve gibi tutmuşlar. Kıpkırmızı rengiyle çok güzel oldu marmelatımız. Tabağıma alarak soğuttuğum marmelatımı da size yakından göstermek istiyorum. Şu rengi görmenizi gerçekten çok isterim. İster ekmeğe sürüye, istersek de pastalarımızda rahatlıkla kullanabileceğimiz kıpkırmızı ayva marmelatımız oldu. Gerçekten de çok güzel kızardılar. Daha yakından da göstermek istiyorum. İster reçel yapın, ister marmelat yapın. Harika oluyor lezzeti de. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için yorum yazar, like atar, arkadaş çevrenizde paylaşırsanız çok sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız bir dahaki tariflerimden ilk önce sizin haberiniz olur. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler diliyorum.